Hedebate'e hoş geldiniz. Bugün 3 kalbi olan, beyni adeta 8 koluna dağılmış ve damarlarında böyle bakır bazlı mavi kan dolaşan bir canlıyı konuşacağız. Evet, üstelik tamamen renk körü olup da hani saniyeler içinde rengarenk bir mercan resifinin dokusunu kusursuzca taklit edebilen bir canlıdan bahsediyoruz. Kesinlikle. Bugün bilimsel araştırmaların ışığında okyanusun en büyük gizemlerinden birini, yani ahtapotları masaya yatırıyoruz. Ben ahtapotların milyonlarca yıl önce o koruyucu kabuklarını kaybetmeleriyle başlayan evrimsel süreçte tıpkı bizim gibi omurgalılar gibi dünyayı algılayan, geleceği planlayabilen merkezi bir bilince sahip olduklarını savunuyorum. Ben ise bu inanılmaz canlıların zekasının bizim anladığımız anlamda o merkezi bir bilinçten tamamen farklı olduğunu savunuyorum. Ahtapotların zekası, nöronların kollara dağıldığı, kültürel aktarımın hiç olmadığı ve kısa yaşam sürelerinin onlara dayattığı anlık tamamen bedenselleşmiş bir hayatta kalma makinesi. Ortada muazzam bir zeka var, evet, ama bu kesinlikle bizim zihnimiz gibi çalışmıyor. O zaman şu meşhur 500 milyon nöron meselesiyle başlayalım. Yani bir ahtapotun sinir sistemindeki nöron sayısı ortalama bir köpeğin beynindeki nöron sayısına eşit. Omurgasızlar dünyasında bunun yanına bile yaklaşabilen başka hiçbir canlı yok. Doğru, inanılmaz bir rakam bu. Yeni Zelanda'daki Inki adlı ahtapotun o meşhur kaçış hikayesini düşünelim. Gece yarısı akvaryumunun kapağını içeriden açıyor, metrelerce laboratuvar zemininde sürünüyor ve okyanusa giden spesifik bir drenaj borusunu bulup içine girerek özgürlüğüne kavuşuyor. Evet, çok popüler bir olaydı o. Şey demek istiyorum, bu durumu analiz eden, zihninde bir harita çıkaran ve hedef belirleyen merkezi bir bilişsel kapasitedir. Sadece basit uyaran tepki refleksleriyle böyle bir kaçış asla planlanamaz. Inki'nin kaçışı gerçekten harika bir hikaye. Yeteneklerini de asla küçümsemiyorum. Ancak o 500 milyon nöronun anatomisine baktığınızda bambaşka. Kelimenin tam anlamıyla uzaylı bir tablo görüyorsunuz. Ne açıdan uzaylı? Çünkü o nöronların 2'si kafadaki bir beyinde değil, doğrudan 8 kola dağılmış durumda. Biz insanlar merkezi bir komuta merkezine sahibiz, değil mi? Beynimiz emir verir, kollarımız uygular. Ahtapotlarda ise kollar merkezi beyinden bağımsız olarak karar alabiliyor. Örneğin bir ahtapotun kolu koptuğunda o kopan kol saatlerce bağımsız olarak hareket etmeye, hatta bilmeyeceği kavrayıp artık var olmayan bir ağza doğru götürmeye devam ediyor. Neden? Çünkü kolun kendisi düşünüyor. Bir saniye, kopan kol yiyeceği nasıl tanıyor ve ne yapması gerektiğini nasıl biliyor? Yani merkezi beyin onu yönlendirmeden bütün bu motor hareketleri organize etmesi imkansız değil mi? Hayır, değil. Çünkü her kolda o kolun kendi lokal refleks ağları ve kas hafızası var. Her bir vantuz kimyasal ve dokunsal sensörlerle, yani tat ve dokunma reseptörleriyle kaplı. Yani dokunarak tadıyorlar. Aynen öyle. Vantuz yiyeceği tattığı an kolun kendi içindeki lokal sinir ağı bunu kavra ve yukarı ağza doğru götür komutunu işletiyor. Beynin buna onay vermesine gerek bile yok. Dağıtık bir zeka bu. Her kol kendi otonomisine sahip. Kollarda lokal refleksler olabilir, bunu kabul ediyorum. Ancak bu kolların elde ettiği veriyi sentezleyen bir orkestra şefi var ortada. Orkestra şefi mi? Evet. Laboratuvarlarda büyük Pasifik ahtapotları üzerinde yapılan deneyler var. Bu canlıların kendilerine iyi davranan bakıcılarla kötü davranan bakıcıların yüzlerini ayırt edebildiğini kanıtladılar. Evet, o araştırmayı biliyorum. Sevdikleri bakıcı geldiğinde cama yaklaşıyorlar, sevmedikleri geldiğinde ise sifonlarından tazikli su fışkırtıyorlar. Hani vantuzlar yüz tanıyamaz, değil mi? Bu ancak görsel veriyi alıp ana olarak depolayan ve sonra bu insana su fışkırt stratejisini belirleyen merkezi bir bilinçin işidir. Yüz tanıma çok etkileyici bir kapasite, katılıyorum. Ancak o orkestra şefi dediğiniz yapı bizimkine hiç benzemiyor. Ahtapotların o garip biyolojisine bir bakalım isterseniz. 3 ayrı kalpleri var. Neden 3 kalp? Hemoglobin değil, bakır bazlı hemosiyanin kullanıyorlar. Kanları bu yüzden mavi zaten. Tam olarak öyle.
Peki neden bakır? Çünkü okyanusun dondurucu derinliklerinde ve düşük oksijenli ortamlarında insan kanındaki gibi demir bazlı bir sistem çok yoğunlaşır, işe yaramaz. Doğru. Bakır bazlı hemosiyanin o dondurucu soğukta oksijeni dokulara taşımak için harikadır ama genel verimlilik açısından çok düşüktür. Bu verimsizlik yüzünden ahtapot o bedene kan basabilmek için 3 kalbe ihtiyaç duyar. Biri vücuda kan pompalar, diğer ikisi solungaçlara ve işin en ilginç kısmı Yüzerken kalplerinin durması meselesi. evet, ahtapot jet etkisiyle hızla yüzmeye başladığında o ana sistemik kalp çok yorulur ve durur. Ahtapot yüzerken resmen nefessiz kalır. Evet, kalp durduğu için uzun süre yüzemiyorlar ve bu yüzden okyanus tabanında yürümeyi, sürünmeyi tercih ediyorlar. Ama işte bu biyolojik zorunluluk, yani deniz tabanında yürümeye mahkum olmaları, onları zekanın en büyük kanıtı olan bambaşka bir eyleme itiyor, alet kullanımına. Ekoloji zekayı kışkırtıyor açıkçası. Alet kullanımını zekanın zirvesi olarak gördüğümüzü biliyorum ancak İzin verin şu örneği vereyim. Çünkü bence ayrım noktamız tam olarak burası. BBC belgesellerinde de sıkça gördüğümüz o damarlı ahtapotu, yani vein octopus'u düşünün. Okyanus tabanında çamurun içinde 2 yarım Hindistan cevizi kabuğu buluyor. Bunları iç içe geçiriyor, kollarını birleştirip sertleştiriyor ve adeta sırıkların üzerinde yürür gibi o ağır kabukları kilometrelerce taşıyor. Neden? O an etrafta saldıran bir avcı falan yok. Yok, evet. Ama ahtapot, gelecekte bu düz ve korunaklı olmayan arazide bir avcıyla karşılaşırsam saklanacak bir zırha ihtiyacım olacak diye hareket ediyor. Tehlike anında hemen o kabukların içine girip mükemmel bir küre oluşturuyor. Bu sadece basit alet kullanımı değil, omurgasızlar dünyasında bilinen ilk kompozit alet yapımı. Bariz bir geleceği planlama eylemi bu. Görsel olarak cidden büyüleyici bir sahne. Buna itiraz edemem. Deniz tabanında elinde 2 Hindistan ceviziyle koşturan bir ahtapot görmek insanı şaşkına çeviriyor. Ancak geleceği planlama kavramı burada fazlasıyla insani bir yansıtma. Ahtapotun o kabukları nasıl taşıdığına dair çok kritik bir nörolojik eksiklikten bahsetmemiz gerekiyor. Nedir o? Stereognozizi ve propriosepsiyon, yani iç algı eksikliği. İç algı eksikliğinin alet kullanımıyla ilgisi ne ki? Pratik olarak bu ahtapot için ne anlama geliyor? Şöyle anlatayım. Gözlerinizi kapatıp elinize bir kahve kupası aldığınızda beyniniz o kupanın 3 boyutlu şeklini anında zihninizde çizer. Ayrıca kolunuzun uzayda tam olarak nerede olduğunu bakmadan da bilirsiniz. Buna propriosepsiyon denir. Ahtapotlarda bu özellik yoktur. Yok mu? Gerçekten mi? Yok, neden? Klavyede ekrana veya ellerinize bakmadan yazı yazmaya çalıştığınızı düşünün ama parmaklarınız sudan yapılmış ve her yöne sonsuz bir şekilde uzayabiliyor. Eklemleriniz ve sabit koordinat sağlayacak bir iskelet sisteminiz yok. Bu yüzden ahtapotun beyni kollarının o an uzayda tam olarak nerede olduğunu fiziksel olarak haritalandıramaz. Yani kolunun o an ne yaptığını bilmek için ona gözleriyle bakmak zorunda, öyle mi? Kesinlikle gözleriyle kollarını takip etmek zorundadır. Hal böyleyken ahtapotun o Hindistan cevizi kabuklarını taşıması, ben bunu alayım da yarın saklanacak bir ev yaparım diyen filozofça bir gelecek planlaması olamaz. Nedir? Bu, açıkta kalırsam ölürüm diyen bedensel bir hayatta kalma yazılımıdır. Kabuğu sırtına aldığında hayatta kaldığını bedensel olarak deneyimlemiştir. Bu şarta bağlı tamamen çağrışımsal bir öğrenmedir. Bizim anladığımız anlamda bir zihinsel projeksiyon falan değildir. Tamam ama eğer kollarının yerini zihninde haritalandıramıyorsa, o kollarla iç içe geçmiş 2 kabuğu manipüle etmek, kollarını sırık gibi kullanıp dengede yürümek tam aksine inanılmaz bir bilişsel yük gerektirmez mi? Yani bu donanımsal zayıflığına rağmen o kabukları kompozit bir alet olarak taşıması, o zihnin ne kadar esnek bir problem çözücü olduğunu kanıtlar bence. Çağrışımsal öğrenme diyorsunuz ama çevre manipülasyonu yetmiyormuş gibi ahtapotların kendi bedenlerini manipüle etme konusunda yaptıkları şey çağrışımsal öğrenmenin çok ötesinde. Kendi bedenini manipüle etmek derken tam olarak neyi kastediyorsunuz? Kamuflajı mı? Evet, Endonezya sularındaki taklitçi ahtapotu, yani mimik oktopusu ele alalım. Bu canlı tehlike anında sadece kuma falan gömülmüyor, karşısındaki avcının türüne göre tam 18 farklı zehirli deniz canlısını taklit edebiliyor.
Çok meşhur bir tür. Eğer ona bir papaz balığı saldırırsa ahtapot hemen kollarını geriye doğru atıyor, rengini sarı siyah şeritli hale getiriyor ve papaz balığının en büyük doğal avcısı olan deniz yılanı gibi dalgalanarak yüzmeye başlıyor. Başka bir avcı gelirse aslan balığı gibi kollarını açıp dikenliymiş gibi havada asılı kalıyor. Evet, Tehdidi analiz edip bana saldıran bu balık kimden korkar? Deniz yılanı. O zaman deniz yılanı olmalıyım. Bu anlık bir kamuflaj refleksi değil, çok yüksek düzeyli bir stratejik karar. çok zekice bir savunma mekanizması olduğu doğru. Ancak bu kamuflaj meselesinde bilimin ortaya çıkardığı çok ironik bir detayı es geçiyorsunuz. Ahtapotlar tamamen renk körüdür. Evet, gözlerinde sadece tek tip fotoreseptör var. Dünyayı bizim gibi renkli değil, gri tonlarında görüyor. Bunu biliyoruz. O zaman şu soruyu sormak zorundayız. Renk körü bir ressam nasıl olur da saniyeler içinde sarı siyah bir deniz yılanının renklerini veya altındaki pembe mercanın desenini kusursuzca taklit edebilir? Göremediği bir rengi beyni nasıl kopyalayabilir ki? Bunu nasıl yapıyorlar peki? Derilerindeki o pigment hücreleriyle ilgili farklı bir mekanizma mı var? Evet, çünkü derilerindeki kromatofor denilen pigment hücreleri beynin şimdi sarı ol komutuyla çalışmıyor. Araştırmalar ahtapotların derilerinde opsin adı verilen ışığa duyarlı proteinler bulunduğunu gösteriyor. Opsin, normalde bizim gözlerimizin retinasında bulunan ve ışığı algılayan proteindir. Yani Yani ahtapotun derisi ışığı doğrudan kendisi görüyor. Işık deriye çarpıyor, derideki o lokal sinir ağları dalga boyunu algılayıp pigmentleri beyni falan beklemeden anında tetikliyor. Bu beynin bir sanat eseri yaratması değil, derinin bizzat kendisinin düşünmesi ve tepki vermesidir. Merkezi değil, dağıtık bir zeka. derinin kendi başına ışığa tepki vererek renk oluşturması otonomi açısından gerçekten inanılmaz bir buluş. Kabul ediyorum. Ama kamuflaj sadece renk demek değildir. Nasıl yani? Deriniz rengi kopyalayabilir. Peki kollarınızı o deniz yılanının kıvrımlı hareketlerini birebir taklit edecek şekilde dalgalandırmak ya da aslan balığının zehirli yüzgeçleri gibi kollarınızı spesifik bir açıda gergin tutmak, deriniz bu kararı veremez. Bu detaylı motor kontrol, avcı-av ilişkisini analiz eden merkezi bir zihnin işidir kesinlikle. Anlıyorum ama Fakat tüm bu kapasiteyi, alet kullanımını, kamuflajı tartışırken asıl büyük evrimsel soruya geliyoruz. Eğer ahtapotlar bu kadar muazzam bir zekaya sahipse neden ömürleri sadece 1 veya 2 yıl sürüyor? İşte benim savunduğum bedenselleşmiş zeka tezinin kalbi de burası zaten. Bu hayvanların genetik mekanizması bile tamamen farklı işliyor. Ahtapotlar çevreye uyum sağlamak için bizim gibi milyonlarca yıllık DNA mutasyonlarını falan beklemiyorlar. Onlar RNA düzenlemesi dediğimiz bir yeteneğe sahipler. RNA düzenlemesinin DNA mutasyonundan farkı ne? Pratik olarak ne işe yarıyor bu? Şöyle düşünün, DNA hücrenin çekirdeğindeki sabit donanım, yani bilgisayarın hard diski gibidir. RNA ise o diskten alınan veriyi proteinlere dönüştüren geçici işbelleği, yani RAM'dir. Çoğu canlıda hard disk yavaşça mutasyona uğrar ve nesiller boyunca evrimleşiriz. Ahtapotlarda ise durum çok farklı. Diyelim ki okyanusta aniden çok soğuk bir akıntıya girdiler. Ahtapotlar genetik koda hiç dokunmadan beyinlerindeki RNA mesajlarını anında yeniden yazıyorlar. İnanılmaz. Ve sinir sistemlerinin protein yapısını o soğuğa dayanacak şekilde saniyeler içinde değiştiriyorlar. İnsanlarda beyindeki RNA'nın %1'inden azı bu şekilde değiştirilebilirken ahtapotlarda bu oran tam %60. Vay canına. Yani evrimleşmek için üreyip yeni nesillere beklemek yerine hayattayken kendi genetik okumalarını anında hackliyorlar resmen. Aynen öyle. Ama bu inanılmaz esneklik muazzam trajik bir maliyetle geliyor. Uzun vadeli, bizim gibi kültürel birikim yapabilen bir zekaları olamıyor. Neden? Çünkü üreme gerçekleştiğinde yaşam döngüleri bitiyor. Evet, o çok acı bir süreç. Ahtapotlar, yumurtalar yosun tutmasın diye onlara sürekli temiz su üfleyerek aylarca nöbet tutuyor. Derin denizlerde yaşayan bir türde bu nöbetin tam 53 ay boyunca anne hiçbir şey yemeden sürdüğü gözlemlendi. Yavrular yumurtadan çıktığında anne açlıktan ölmüş oluyor zaten.
Evet, hücreleri kelimenin tam anlamıyla kendi kendini yok ediyor o sırada. Ve bu yüzden o yavrular annelerinden tek bir şey bile öğrenmeden okyanusa plankton olarak yapayalnız bir hayata başlıyorlar. Bizde zeka kültürel aktarımla büyür. Oysa ahtapotlar 500 milyon nöronluk o devasa beyni inşa ediyor ama bunu ebeveyn aktarımı olmadan sadece 1-2 yıl kullanıp çöpe atıyorlar. Bu, uzun vadeli düşünen merkezi bir zihnin değil, kısa süre içinde etrafına kimyasal olarak maksimum uyum sağlayan bedensel bir makinenin göstergesidir. Bütün bu nörolojik yatırımı sadece bir yıl kullanmak ilk bakışta evrimsel bir israf gibi görünebilir. Doğru. Ama ekolojik zeka hipotezi bize tam tersini söyler. Ne açıdan? Ahtapotların ataları milyonlarca yıl önce o ağır koruyucu kabuklarını kaybettiklerinde okyanusta kelimenin tam anlamıyla saf proteinden oluşan çıplak ve savunmasız bir yem haline geldiler. Saklanacak bir kabuğunuz yoksa ne yaparsınız? Yani hızlı saklanırsınız veya çok hızlı kaçarsınız. Evet, ya öleceksiniz ya da çok ama çok akıllı olacaksınız. Hayatta kalmak için mecburen tek bir nesilde kendi başlarına son derece hızlı öğrenen, anında çözümler üreten ve dünyayı sürekli analiz eden bir sistem kurmak zorunda kaldılar. Ebeveynlerinden kültür alamamaları, onları doğdukları andan itibaren çevreleriyle sürekli test eden yenilikçi bir ilişki kurmaya itiyor aslında. İlginç bir bakış açısı. Ahtapotun bir yılı sıradan bir canlının 100 yılına bedeldir. Sürekli deney yapıyorlar, sürekli öğreniyorlar. Bu kısa ömür bir evrimsel hata değil, yumuşak bir bedenin okyanus gibi acımasız bir ortamda bilinçli bir zihin üreterek hayatta kalmasının yegane yoludur. Evet, zamanımızın sonuna gelirken ikimizin de durduğu yeri toparlamak isterim açıkçası. Ahtapotların alet kullanımıyla okyanus tabanında o zırhı inşa etmeleri, taklit yetenekleriyle avcıları manipüle etmeleri ve o çıplak bedenleriyle okyanusa meydan okumaları gösteriyor ki zeka bu gezegende omurgalılar dışında bağımsız olarak ikinci kez evrimleşmiştir. Onlar bizimkine benzeyen ama bir o kadar da farklı bir bilince sahip, düşünen varlıklardır bence. Ben ise ahtapotların ulaştığı bu bilişsel zirveyi kesinlikle inkar etmiyorum. Ancak zekayı sadece kafanın içindeki merkezi bir beynin planlama aracı olarak görmekten vazgeçmeliyiz diyorum. 2/3 otonom çalışan kolları, RNA'sını anında baştan yazabilen o inanılmaz sistemi, dünyayı doğrudan görebilen derisi, 3 kalbi ve tamamen anlık uyuma odaklanmış o trajik kısa ömrüyle ahtapotlar merkezi bir zihin değil, muazzam bir şekilde bedenselleşmiş, dağıtık ve çok daha yabancı bir çözüm mekanizması. Aslında tartışmamızın temelinde büyük bir ortak nokta var. İkimiz de ahtapotların okyanusun karanlık diplerinde adeta dünya dışı sayılabilecek muazzam bir zekayı temsil ettiğinde hemfikiriz. Kesinlikle. Ayrıldığımız nokta zeka dediğimiz o gizemli olgunun illaki bizimki gibi bir orkestra şefine ihtiyaç duyup duymadığı, yoksa her hücrenin, her kolun bağımsızca düşündüğü bir sistem olarak da var olup olamayacağı sorusu. Evet. Doğanın bize gösterdiği en büyük ders de bu zaten. Zekanın evrende tek bir formülü, tek bir mimarisi yok. Belki de o mavi kanların, dondurucu sularda birbirine ritimle eşlik eden o 3 kalbin ve derinlerdeki sessiz annelik fedakarlığının içinde henüz anlayamadığımız başka sırlar yatıyordur. Başka dünyalarda zeki yaşam ararken teleskopları gökyüzüne çevirmeden önce okyanusun diplerine kollarıyla dünyayı tadan o varlıklara daha dikkatli bakmalıyız bence. Orada bizimkinden çok farklı tasarlanmış ama dünyayı bizim kadar derinlemesine anlayan bir zihin var. Tartışmamıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Okyanusun dibindeki o zeki gözlerin bize kendi bilincimiz hakkında daha neler öğretebileceğini düşünmeye devam edin.